Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1-1,5 yaş ölçülerinde beden kısmına hasır modelini uygulamış olduğum bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Yeleğimde bir yumaktan biraz fazla da ip kullandım. 1,5 yumaktan daha az, bir yumaktan da biraz fazla. İpim anti-peeling özelliğine sahip Alize Baby Best 100 gramı 240 metre olan bir ip arkadaşlar. Bu renkte örmek isterseniz de renk kodu 281. Yeleğimizin ölçüleri de şöyle. Beden genişliğimiz 28 santim. Omuz kısmından beden uzunluğu ise 34 santim. Sizler daha küçük yapmak isterseniz artırma sayısını birkaç sıra eksik, daha büyük yapmak isterseniz de birkaç sıra fazla yaparak yeleğimizi büyütebilirsiniz. Beden boyunu da ona göre bir model fazla örebilirsiniz. Yeleğimizin ön kısmı böyle. Arkası da böyle arkadaşlar. Çok tatlı, çok kullanışlı bir yelek oldu. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Yeleğimize 3,5 numaralı şişe 83 ilmek atarak başladım. 3 haroşa sırası ördüm. Kenarlarımızın bu şekilde tırtıklı olması için de sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp diğer yüze geçince ters olarak ilmeğimi ördüm. Şimdi 3 haroşa sırası ördükten sonra kol ve beden ayrımlarını yapacağım. Hem de bu sırada ilik açacağım. 3 sıra ördükten sonra ilk iliğimizi açıyoruz. 1 2 3 3 ilmek ördüm. Alttaki ipi şu şekilde şişime takıp ters olarak örüyorum. Hemen yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek artırmış, bir ilmek kesmiş olduk. Burada ilk iliğimizi açtık. Bir ilmek daha ters olarak örüyorum. Pat kısmımızı tamamladım. Pat kısmımız 6 ilmek olacak. 6 ilmek haroşamız, yeleğimiz bitene kadar devam edecek. Şimdi ayrımlarımızı vereyim arkadaşlar. Önler 15 ilmek olacak. Kollar 11 ilmek. Arkası ise 23 ilmek olacak. Aralarda ise 2 ilmek haroşamız olacak. 6 ilmek ördüm. Şimdi önümüzü 15 ilmeğe tamamlayacağız. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. İpimi öne aldım. Bir ilmek dolama yapıp 2 ilmek haroşa örüyorum. İpimi arkaya alıp tekrar dolama yaptım. Önümüz için 15 ilmek ördük. Şimdi kolumuz için 11 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 11. Kolumuz için 11 ilmek ördüm. İpimi öne alıp dolama yapıyorum. 2 ilmek haroşa örüp ipimi arkaya alıyorum. Tekrar dolama yaptım. Arkamız için 23 ilmek öreceğim.
Arkamız için 23 ilmek ördüm. İpimi öne alıp tekrar dolama yaptım. 2 ilmek haroşa örüp ipimi arkaya alıp tekrar dolama yaptım. Kolumuz için 11 ilmek örüyorum. Kolumuz için 11 ilmek ördüm. Kollarımız 11 ilmek, arka 23, önler ise 15 ilmek olacak. 15 ilmeğin 6 tanesi pat ilmeğimiz, diğerisini öne ekleyeceğiz. Şimdi 11 ilmek kolumuz için ördükten sonra 1 ilmek dolama yapıp 2 ilmek haroşa örüyorum. İpimi arkaya aldım. Tekrar 1 ilmek dolama yaptım. Şimdi yaka düşürme tekniği yapacağız. 2, 4, 6. 6 ilmek pata ayırdıktan sonra üçer üçer yaka düşürme tekniği yapacağız. Önce 3 ilmeği öreceğim. Daha sonra dönüp geldikten sonra 3 ilmeği, daha sonra da 3 ilmeği örerek yaka düşürme tekniğini yapmış olacağız. Yine burada da aynı şekilde üçer ilmek örerek yaka düşürme tekniğini yapacağım. Şimdi dolamamı yaptıktan sonra 3 ilmek düz örüp dönüyorum. Sıra sonuna kadar gitmiyorum. Yaka düşürme tekniği uyguladığımız için ilk ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Dolamış olduğum ilmekleri de ters olarak örüyorum. Ters örerek ilerleyelim. 15 ilmeğim kalana kadar ters örerek geldim. Şimdi 3 ilmek örüp döneceğim. 1, 2 ve 3. Sıra sonuna kadar örmüyorum. Yaka düşürme tekniğini uyguladığımız için 15 ilmek olana kadar örüyoruz. Daha sonra 3 ilmek daha örüp dönüyoruz. Yani 3, 6, 9, 12. 12 ilmeğimiz kalana kadar örüp dönüyoruz. Buradaki ilmeği şu şekilde örmeden şişime takıyorum. Tekrar artırmamı yapacağım. Arada olan 2 haroşa ilmeğe kadar düz olarak ördüm. İpimi öne alıp 1 ilmek artırma yapıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Tekrar 1 ilmek artırma yapıyorum. Şimdi koldaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Arada olan 2 haroşa ilmeğime kadar geldim. Tekrar burada bir dolama yapıp yani bir ilmek artırma yapıyorum. 2 haroşa örüyorum. İpimi arkaya alıp tekrar bir ilmek dolama yapıyorum. 2 haroşa ilmeğimizin her iki kenarına da birer ilmek artırma yapıyoruz. Her ön sırada 2 ilmeğin her iki kenarına artırmalarımızı yapıyoruz. Arkada olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Aradaki 2 haroşa ilmeğime kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İki haroşa ilmeğime kadar geldim. Bir ilmek dolama yapıp 2 ilmek aradaki haroşa ilmeğimi örüp
Tekrar dolama yapıp kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine 2 haroşa ilmeğime kadar geldim. Bir ilmek dolama yapıp artırmamı yaptım. 2 ilmek haroşa ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Tekrar bir ilmek dolama yaptım. 1 2 3 4. Daha sonra buradan da yine 3 ilmek alıp 5 6 7 dolama yaptıktan sonra 7 ilmek örüp dönüyorum. Sıra sonunda 3 6 9 ilmeğim kaldı. İlk ilmeği örmeden şişime takıp diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu kenarda da sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 9 ilmeğim kalana kadar arka yüzü ters olarak ördüm. Şimdi dönüyorum. Ön yüze geçtim. İlk ilmeği şu şekilde örmeden şişime takıp diğer ilmekleri düz olarak örüyorum. Arada olan 2 haroşa ilmeğime kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Yine 2 ilmeğin her iki kenarına artırma yapıyorum. Koldaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arada olan 2 ilmeğimizin her iki kenarına birer ilmek artırma yapalım. Arada olan 2 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Diğer ilmekleri düz olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar artırmalarımızı yapıp diğer ilmekleri düz olarak örmeye devam edelim. Sıra sonunda 6 ilmeğim yani pat kısma kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi son kez dönüyorum. Daha sonraki sırada dönmeyeceğim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu kenarda da 6 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Arka yüzde sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar ördüm. Bu kenarda da son kez sıra sonuna gitmeden dönüyorum. İlk ilmeği şu şekilde şişime taktım. Yaka düşürme tekniğini tamamlamış olduk arkadaşlar. Artık sıra sonuna kadar öreceğim. Yine arada olan 2 haroşa ilmeğime kadar ördüm. Bir ilmek artırma yapıp 2 ilmek haroşa örüyorum. İpimi arkaya alıp tekrar dolama yaptım. Kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar
artırmalarımızı yaparak örmeye devam edelim. Ön yüzdeyim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp diğer yüze geçeceğim. Kenarlarımızın bu şekilde tırtıklı olması için sıra sonunda ilmeği örmeden alıyoruz. Diğer yüze geçince ters olarak örüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzü sıra sonunda bir ilmek kalana kadar ters olarak örelim. Arka yüzde bütün ilmekleri ters örüyoruz. Arka yüzde sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi ön yüze geçiyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp şimdi bu yüzde öreceğim. 1, 2, 3, 4. Ajurları sayarsak 4 artırma sırası ördük arkadaşlar. Toplamda 18 ya da 20 artırma sırası olana kadar aynı şekilde artırmalarımızı yaparak örelim. 18 artırma sırası olduktan sonra beden kısmına geçip modelimizi kuracağız. Şimdi o kısma kadar örüp gelelim. 12 haroşa sırasında bir de ilik açalım arkadaşlar. Robamızı 18 artırma sırası olana kadar ördüm. Sizler daha büyük örmek isterseniz birkaç sıra fazla örebilirsiniz. Daha küçük örmek isterseniz de birkaç sıra eksiltebilirsiniz. Şimdi 18 artırma sırasından sonra 3 haroşa sırası öreceğim. Haroşamı ben her iki yönde de tersten örüyorum. Sizler her iki yönde düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Ön yüzde ve arka yüzde ters örüyorum. Üç haroşa sırasına tamamlayalım. Daha sonra kolları kesip beden kısmını örmeye geçelim. 18 artırma sırasından sonra 3 haroşa sırası ördüm. 3. haroşa sırasını ön yüzde ördüm, arka yüzde örmedim. Şimdi arka yüzde hem örüp hem de kolda olan ilmeklerimin kesimini yapacağım. Önlerde ve kolda olan ilmeklerimi öreceğim arkadaşlar. Ayrım yerlerimiz belli zaten. Arada olan iki ilmeğin bir tanesini kola, diğerini öne ekleyeceğiz. Önde olan ilmeklerimi ördüm. Şimdi kolda olan ilmeklerimi buradaki ayrım kısmına kadar örüyorum.
Kolda olan ilmeklerimizi örelim. Önde olan ilmeklerimi ve kolda olan ilmeklerimi ördüm. Arada olan 2 haroşa ilmeğimin bir tanesini kola ekledim. Yani bir tane ilmeği ördüm. Diğerini ise arkaya ekleyeceğim. Şimdi bu tarafa gitmiyorum. Dönüyorum. Kolda olan ilmeklerimi keseceğim. Toplamda 49 ilmek keseceğiz arkadaşlar. Şu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bildiğiniz başka kesme yöntemleri varsa o şekilde de ilmeklerinizi kesebilirsiniz. Toplamda 49 ilmek keseceğiz. Önde 34 ilmeğimiz kalacak. İlmekleri çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan keselim. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. İlmeklerimizin yönünün düz olarak gelmesi için bu şekilde kesiyoruz. ...34 ilmeğimiz kalana kadar kolda olan ilmeklerimizi keselim. Kolda olan 49 ilmeği kestim. Önde 34 ilmek kaldı. Şimdi şu şekilde yine dönüyorum. Koltuk altında artırma yapacağım. Bir kolda 5 ilmek artırma yapacağım. Bir kolda da 6 ilmek artırma yapacağım. Şimdi burada 5 ilmek artıracağım. Fakat 4 ilmek atacağım. 1 2 3 4. Burada şimdi ipim uzayacak. Onunla da bir ilmek atacağım. Toplamda 5 ilmek artırmış olacağız. Şimdi artırmış olduğumuz ilmekleri şu şekilde ters olarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi burada ip uzadı. Diğer sırada herhangi bir potluk oluşturmaması için buradaki iple de şu şekilde bir ilmek artırıyorum. Burada 5 ilmek artıracaktım. Şimdi 5 ilmeğimiz oldu. 1 2 3 4 5. Tekrar dönüyorum. Yine ilmeklerimi ters örerek ilerliyorum. Burada da arkadaşlar kesim yaptığımız için yine herhangi bir boşluk, potluk oluşmaması için şuradaki ilmeği, son ilmekleri şu şekilde sol şişime takıyorum. Üçünü birlikte öreceğim. Zor olmaması için arkadaşlar sadece tek katı takalım. Ya da şu şekilde yine o köşeden 2 ilmeği alıp üçünü birlikte örelim. Bu kısmı bu şekilde kapatmış olalım. Herhangi bir eksiltme ya da artırma yapmıyoruz. 3 ilmeği birlikte örünce yine bir ilmek elde etmiş oluyoruz. Sadece koltuk altında 5 ilmek artırdık. Diğer koltuk altında da 6 ilmek artırma yapacağız. Modelimizin denk gelmesi için diğer sırada modelimizi kuracağız.
denk gelmesi için bu şekilde artırmalarımızı yapıyoruz. Şimdi arkada olan ilmekleri ters olarak örüyorum. Diğer koltuk altına kadar gelelim arkadaşlar. Arkada ve kolda olan ilmekleri ördüm. Önde sadece 34 ilmeğim kaldı önümüz için. Yine arada olan 2 ilmeğin bir tanesini öne ayırdım, bir tanesini de kolumuz için ördüm. Şimdi dönüyorum. Yine kol için 49 ilmek keseceğim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Diğer kolu örmüş olduğumuz gibi, kesmiş olduğumuz gibi bu kolu da keselim. Yine buradaki arada olan 2 ilmeğin bir tanesini kola, diğerini arkaya ekliyorum. Toplamda 49 ilmek kesmiş olacağız. Önlerimizde 34 ilmek olarak kalıyor. Şimdi ilmeklerimizi keselim. Kol için 49 ilmek kestim. Şimdi dönüyorum. Bu kolda 6 ilmek artırma yapacağız. Şişe 5 ilmek atıyorum. 2 3 4 5. Yine aynı şekilde artırmış olduğumuz ilmeklerimizi örelim. İlmekleri ters olarak örüyorum. Yine ipim aynı şekilde uzadı arkadaşlar. Buradaki ilmekle de bir ilmek artırma yapıyorum. Toplamda bu koltuk altında da 6 ilmek artırmış oldum. Şu şekilde dönüyorum. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi önde olan ilmeklerimi öreceğim. Yine burada herhangi bir potluk oluşmaması için yine buradaki ilmekleri sol şişime taktım. 3 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Herhangi bir artırmaya da eksilme olmuyor. İlmek sayımız değişmiyor. Koltuk altı da daha düzgün oluyor arkadaşlar. Bu şekilde örersek. Şimdi önde olan ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzde kesimlerimizi ve artırmalarımızı yaparak arka yüzü tamamladık. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzde model kurulumunu yapacağız. Şişimde toplamda 140 ilmeğim var. Pat ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Altı ilmek patımı ördükten sonra 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4. Daha sonra 4 ilmek ters. 4 ilmek düz. 4 ilmek ters, 4 ilmek düz olarak pat kısmına kadar devam edecek. 4 düz, 4 ters. Dört düz, 4 ters olarak örmeye devam edelim.
En son 4 ilmek ters örüp daha sonra 6 ilmek patımı ördükten sonra arka yüze geçiyorum. Arka yüzde 6 ilmek pat ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Ön yüzde 4 ilmek ters ördük. 4 ilmeğin kenarlarında olan ilmekleri arka yüzde düz öreceğim. 4 ilmeğin ilkini düz örüp daha sonra 2 ilmek ters örüp yine 4. ilmeği ise düz öreceğim. Ön yüzde 4 ilmek düz örmüştük. 4 ilmek düzü, arka yüzde 4 ilmeği de ters örüyorum. Ön yüzde örmüş olduğumuz 4 ters ilmeğin ilkini düz, ikinci ve üçüncü ilmeği ters, dördüncü ilmeği ise düz örüyorum. Ön yüzde örmüş olduğumuz 4 düz ilmeği arka yüzde ters örüyoruz. Ön yüzde örmüş olduğumuz 4 ters ilmeği arka yüzde ilkini düz, ikinci ve üçüncü ilmeği ters, dördüncü ilmeği ise düz örüyoruz. Yine ön yüzde örmüş olduğumuz 4 düz ilmeği arka yüzde ters örüyoruz. Modelimizin ikinci sırası da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sıramızı örerek tamamlayalım. Modelimizin ikinci sırasını tamamladım. Üçüncü sırasına geçiyorum. Üçüncü sırası da aynı birinci sırasında olduğu gibi 4 düz 4 ters olarak devam edecek. 6 ilmek pat kısmından sonra 4 ilmek düz 4 ilmek ters. Dört ilmek düz 4 ilmek ters olarak sıra sonuna kadar örelim. Modelimizin 3. sırasını da 4 düz 4 ters örerek tamamladım. Kenar pat kısımlarını da haroşa olarak ördüm. Şimdi modelimizin 4. sırasına geçiyorum. Modelimizin birinci, üçüncü ve beşinci sırasını aynı örüyoruz. İkinci, dördüncü ve altıncı sırasında aynı şekilde örüyoruz. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. 3 sıra ön yüzde, 3 sıra arka yüzde örerek modeli tamamlıyoruz. Daha sonra da tam tersi olarak kaydırma yaparak modelimizi örüyoruz. Şimdi modelimizin 4. sırasını öreceğim. Aynı ikinci sırasını örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. 6 ilmek haroşa ördükten sonra ön yüzde örmüş olduğumuz 4 ters ilmeğin ilkini arka yüzde düz, ikincisini ters, üçüncüsünü ters, dördüncüsünü düz olarak örüyorum. Ön yüzde örmüş olduğumuz 4 düz ilmeği ise arka yüzde ters örüyorum. Arka yüzde de model kendisini belli etmeye başladı. Bedende 140 ilmeğimiz kalmıştı. Arkadaşlar ona göre kurulumumuzu yaptık. Koltuk altında artırmalarımızı yaparak
4'ün katı şeklinde ayarladım. Sizler daha büyük yaptıysanız ilmek sayısı değişecektir. O yüzden koltuk altında artırmış olduğunuz ilmekleri 4'ün katı şeklinde ayarlarsanız model kurulumunda sıkıntı yaşamazsınız. Modelimizin 4. sırasını da bu şekilde örerek tamamlayalım. Arka yüzü modelimizin 4. sırasını tamamladım. Şimdi 5. sırasına geçiyorum. Yine 1. ve 3. sırasını örmüş olduğumuz gibi öreceğiz. Dört düz, 4 ters, 4 düz, 4 ters olarak modelimizin 5. sırasını da örüp tamamlayalım. Modelimizin 6. sırasına geçtik. 6. sırasında 2. ve 4. sıralarını örmüş olduğumuz gibi örelim. Ön yüzde ters örmüş olduğumuz ilmeklerin ilkini arka yüzde düz, ikincisini ters, üçüncüsünü ters, dördüncüsünü düz örüyoruz. Ön yüzde düz ördüğümüz ilmekleri arka yüzde ters örüyoruz. Modelimizin 6. sırasını da bu şekilde örerek tamamlayalım. Daha sonra modelde kaydırma yapacağız. Modeli tamamladım. Şimdi kaydırarak tekrar modelimizi kuracağız arkadaşlar. Yine pat kısmımızı haroşa olarak örüyoruz. Bu defa 4 ters 4 düz. Düz olarak örmüş olduğumuz ilmeğin bu defa 4 ters olarak örüyorum. Daha sonra ters ilmeklerimin düz olarak örüyorum. 4 ters 4 düz. Düzleri ters, tersleri de düz olarak örüyoruz. Dört düz, 4 ilmek ters, 4 ilmek düz, 4 ilmek ters olarak devam edecek. Sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. İlk modelimizi yaptığımız gibi yine burada da modelimizi yapacağız. Kaydırarak modelimiz devam edecek. 12 sırada bir de ilik açacağız arkadaşlar. Beden kısmını modelde kaydırma yaparak devam edelim. Daha sonra yeleğimizin lastik kısmına geçelim. Beden kısmını tamamladım. Şimdi lastik kısmına geçiyorum. 12 haroşa sırasında bir ilik açtım. 1, 2, 3, 4. Bu sırada 5. iliğimi açacağım. Yani son iliğimizi açtıktan sonra da lastik kısmını öreceğiz. Toplamda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 model yaptıktan sonra yeleğimizin lastik kısmını örmeye geçiyoruz. Hem de bu sırada ilik açıyoruz. Haroşa ördükten sonra alttaki ipi şişime geçirip ters olarak örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek daha örüp pat kısmını tamamlıyorum. Yeleğimizin lastik kısmı haroşa olarak devam edecek. Haroşamı yine her iki yönde de ters öreceğim. Bütün ilmeklerimizi artık ters örüyoruz. Toplamda 4 sıra haroşa örüp lastik kısmını da tamamlayıp yeleğimizi bitireceğiz.
Dördüncü haroşa sırasını ön yüzde örelim, arka yüzde kesmeye geçelim. Şimdi 4 haroşa sırası örüp gelelim arkadaşlar. Dört haroşa sırası ördüm. Dördüncü sırayı ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde kesim yapacağız. Kesimlerimi şu şekilde yapacağım. İlk ilmeği ters olarak ördüm. İkinci ilmeği düz olarak örüp ilk ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi hem örüp hem keseceğiz. Yine ilmeklerimizi çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan sıra sonuna kadar kesip yeleğimizi tamamlayalım. Yeleğimi tamamladım. Yeleğimde 5 adet ahşap düğme kullandım. Yeleğimin ön kısmı böyle, arka kısmı da böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.